Kim hanımefendiyle bugün. Nasıl bir şeymiş? Ben 32 senelik hayatımda hiç böyle bir şey yemedim ya. Bu altın herhalde. Lan inşallah hesabı bana özetmezler ya. It's very thick. We get like a very smoky taste. 1, 2, 3. Kunefe. Künefe. Ya. I love this. Künefeyi biliyor. Allah helal olsun. Türkiye'ye de gelmiş. Baksana yüzünde gülücükler açtı. Yine ilginç bir yerdeyiz. Japonya'da, Tokyo'da. Şu binanın tam da önündeyim. Çok güzel bir yerdeyim. Bu saate bak. Asakusa'dayım. Bugün arkadaşlar belki de Japonya'da bu denli kaliteli bir yemeği herhalde ikinci kere falan yiyeceğim. İlkini hatırlamadım. Herhalde çok uzun zaman oldu. Bugün 2 tane Michelin yıldızı olan bir restorana davet edildik. Yerin adı Hommage diye geçiyor. Bayağı güzel, depreme dayanıklı bir bina maşallah. 20 küsür senedir şef olarak çalışan bir tane abimiz. Fransa'ya gitmiş, gelmiş, eğitim almış. 2 tane Michelin yıldızı var. Buralarda, Asakusa'da doğup büyümüş. Hayatını sürdürüyor bu binada. Şu anda yemekler içeride. Hemen şöyle bir içeriye girelim. Şöyle bir geçelim. Şöyle bir girişi var. Tam Japon işi valla. Kapıyı kapatalım. Okey. Terledim ya. Şapkayı çıkardım. Yerimiz tam da burada. Tabii önceden hazırlanmıştı. Kim hanımefendiyle bugün. Türkçe konuşuyorum ama I speak Turkish, sorry. beni anlamıyor ama. Şöyle bir şey oldu. Birkaç tane video yaptım. Japonya'da Serin'i tanırsınız. Serin Tokyo. Onun aracılığıyla buraya davet edildik. Güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Güzel, benim için de enteresan bir şey olacak. Kimse yok ama bayağı sessiz bir ortam var burada açıkçası. önden getirdiler. Şimdi bunun adlarını söylemem lazım da unuttum. Buna şey yapıp bununla yememiz lazım. You remember this name? White bean. Beyaz fasulyeli bir şey. Şu cips değil mi bu? Kraker mi? Değişik bir şeye benziyor. Neyse pullu mullu böyle değişik. Şuna sürüp yiyeceğiz. Yalnız enteresan bir şey. Şu taş bayağı ağır. Burada olay şu. Web sitesini okuduğumda genelde yemeği ön plana çıkarmak için sadelikten yanarlar. Klasik bir Japon. Of, çok dersime çalıştım da hepsini bir anda şey yapamıyorum. Aklıma gelmedi. Neyse. Ufak deneyeceğiz. Hanımefendiyi de fazla bekletmemek adına şampanyamız. Kanpai. Kanpai. Evet, güzel bir şampanya. 3000 yenlik bardağı 3000 yen olan bir şey. Valla bu denli kaliteli bir yemek, öyle bir sıcak ya arkadaş, gözüm düşüyor. Tadı güzel, tadı fena değil. Şimdi şununla bir başlayalım. Bir de menüyü göstermek istiyorum size. Bugünün menüsü buymuş. Sadeliğine bakar mısınız ya? Mükemmel. Yemeğe başlayalım. Ablamız bize arkadan bayağı bakıyor ki devamı gelsin yemeklerin. Önden aparatif gibi verdiler. Bu Michelin olayından kısaca bahsetmem gerekirse, yemek kalitesi en üst düzeyde olan restoranlara verilen yıldızlar olarak düşünebilirsiniz. 3 tane yıldız var. 1, 2, 3. Tabii en yükseği 3. seviye. Yani burası 2. seviyede ama burada temel olay sadelik. Çok tatlı bir de şefimiz var vallahi. Başlayalım. Let's start. Şununla başlayacağım. Enteresan bir sessizlik var. Enteresan bir de huzur var. Aklıma o Squid Game'deki şey geldi. Çıtırdan bir tadına bir bakalım. Biraz büyük mü alaydım? Hani böyle mısırdan yapılma bir tadı var. Fena değil. Şöyle bir şey okudum. 5 tane kriter varmış. Belli belirsiz böyle müfettişler geliyor. Yemekleri deniyor. Bir sene içerisinde bayağı geliyorlar. Habersiz bir şekilde. Düzenli de değil. Yemeklerin böyle kalitesini, işte şefin bir sene içerisindeki yemeği bozmuş mu bozmamış mı ona bakıyorlar. Tadına bakıyorlar. Uyumuna bakıyorlar. 5 farklı kriter varmış. Ama güzel başladık. Şöyle serpağın üzerinde bir domates var. Bir de bilmek lazım bunları ya arkadaşlar. Bak bu güzelmiş. Mendilin üzerine koymasından belli. How is taste? It's really interesting. Kim hanımefendi beğenmiş. Şimdi bunda
salatalık. Salatalığı böyle jöle gibi yapmış. Sanki mercimek yedim gibi. İlginç. Domatesli olanı biraz daha beğendim ama genel olarak böyle enteresan, böyle Kobe etini yerken de böyle daha önce tatmadığınız bir tat geliyor ağzınıza. Bunlarda da o şefin şeyini, o ne derler, el lezzeti diye bir şey var ya, gerçekten böyle farklı bir şey yediğinizi hissediyorsunuz. Buraya çağırdıkları için demiyorum kesinlikle ama farklı bir şey yediğinizi hissediyorsunuz. Böyle bir dükkandayız. Bakalım nasıl bir şeymiş. Nedir bu? Wow. So this is a mushroom bouillon. We add a bit Çorbamız geldi. Böyle bir mantar çorbası gibi, böyle bir mantarın suyunu sıkıp Shizuoka taraflarından getiriyorlarmış. Hanım içti galiba. Strong mushroom flavor. Bir tahta da getirmişler. Japon ağacı. Kokusu böyle bir enteresan. Sanki böyle yağlı. Yağlı gibi bir hali var. Japonların böyle bir siyah mantarları oluyor ya. Siyahımsı böyle kahverengi tarzda mantarları oluyor. Shizuoka taraflarından böyle suyunu sıkıp böyle enteresan bir, böyle bir yağ görüntüsü çıktı ama tabii fena değil. Enteresan. Bir ilginç tatlar geliyor. Yağmış. Wow. Is it all from Japan, the fruits? Yeah, everything is from Japan. From Japan. It was clarified and add some milk of almond, so it's white gazpacho. İlginç, her şey çok enteresan. Değişik meyvelerle böyle bezenmiş. Araya saymışlar. Kaliteli gözüküyor. Bir de görüntü öyle. Bir de tadına bakalım. Farklı şefler getiriyor. Şu anda 3 kere geldiler. Üçünde de farklı şefler geldi. Şöyle bir menü $200 civarında olması lazım. Tabi burada yemeğe para veriyorsunuz. O kaliteye para veriyorsunuz. Olur da yolunuz buralara düşerse bir Michelin, 2 yıldızlı bir Michelin'in restoranın tadına bakmak isterseniz Tokyo'da, Japonya'da bir bakın. Tam da merkezde, Asakusa'da, merkez derken Asakusa tam buranın en eski tapınağının olduğu Sensoji'nin yakınlarında. İlginç bir tecrübe olabilir. Benim de yüzümde zaten enteresan böyle bir gülümseme falan oldu. Her şey Japonya'ya özgü ama Fransız mutfağı. Dur, ekmekten başlayalım. Chopstick'leri de hediye diye verdiler. Eski bir bölge olduğu için Asakusa Sensoji bölgesi, her şey tarihi burada arkadaşlar. Restoranın kendi chopstick'leri. Konuşma tonum bile değişti ya. Böyle daha böyle derinden, gırtlaktan enteresan bir konuşma tonu çıktı. Nerede bizim şeyimiz? İlginç değil mi? Bazıları kokuyor da bu kokmuyor. Ne bu havalar diyeceksiniz. Alt tarafı ekmeğe tereyağı sürüyorsun arkadaş. Bir tadına bir bakalım. Evde olsa var ya, tek seferde götürmüştüm. Ekmek sen böyle bir dur. Kobe etini yerken bana şef şöyle bir şey demişti. Wasabi onun üzerine koyacaksın. Onu onun üzerine koyacaksın. Zencefili alacaksın, işte onun üzerine koyacaksın. Siyah tuz alacaksın. O Kobe etinin üzerine koyacaksın. Onu onunla yersen onların tatları birbirine öyle meç ediyor ki lezzeti daha da arttırıyor. Burada demek ki öyle bir durum var benim gördüğüm kadarıyla. Ortalama $200 bir set. Bir tabağa kaldırayım değil mi? Böyle bir gözüksün. Olay burada sadelik, böyle minimalize edilmiş. Zaten biraz da Japonları anlatıyor bu olaylar. Bakar mısın ne kadar küçük. Büyük ihtimal bunu çatalla da yemiyorlardır ama elime çatal geldi. Karpuzu böyle top haline getirmişler. Böyle yaşamlar da var arkadaşlar. Yani seninle de bir kez daha teşekkür ediyorum buradan. Böyle bir yere beni davet ettiler. Masamız şenleniyor. Snacks. Okay. And this one is mozzarella cheese, buffalo mozzarella cheese from Chiba Prefecture. And Mozzarella we peyniri. combine the mousse of mozzarella cheese and wheat straw, siachi from Hokkaido, Oh, with Hokkaido. champagne jelly and Sugoi. the mousse of corn and a Hokkaido'dan little geliyor. bit of flavor of coffee. This Wow. one is cookie and Interesting. nishin. Nishin is a kind of fish from Hokkaido, and Bu it's da Hokkaido'dan marinated with vinegar and balıklar covered with sirkeyle marine creamy edilmiş sauce of krema sosu. yeah, Wow. wasabi. This one is part of shirae. Shirae means white cream. It's made of tofu and sesame. And then Tofudan we ve susamdan combine the yapılma.
İlginç bilgiler. This one is foie gras sandwich, fried bread and foie gras and pan ham. The tops are pickled radish. It's rolled up with a jam of Turktan. bergamot and ibrikako. Ibrikako is Turşu. Ha, bir şey Hokkaido'dan gelmeyse güzeldir zaten ya. Şu Buda'nın kafası gibi ya. Oh, it's stuck on. Ben de şundan başlayacağım. Ben niye böyle sessiz konuşuyorum bilmiyorum ama ilginç. I love it. It's good. Öyle ufak şeylerle böyle karıştırılmış, enteresan bir tat ortaya çıkarılmış ki anca usta bir şef yapar bunu gerçekten. Yani bunu dediğimi yanlış anlamayın ama anca, yani yiyip anca anlayabilirsiniz. 32 senelik kariyerimde tatmadığım, hayat kariyerimde tatmadığım şeyler. That was amazing. Yeah. Super sweet. I like to. Baksana nasıl oynuyor bak bak. Tık 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 tık. Bu küçükle mi yeniliyor ya? Bu hangisiyle yeniliyor onu da bilmiyorum. Büyükle mi yeniliyor? Herhalde bununla yeniliyor. İnsanın bak bunu neyse çok konuşmayacağım. Aha. Taş gibi. Büyük leblebi. Rezil olacağım ha. Baboş bunlar nasıl tatlar ya? Yani ben 32 senelik hayatımda hiç böyle bir şey yemedim ya. Böyle enteresan bir görüntüsü var yukarıdan. Tarif edememin sebebi, tıkanmamın sebebi daha önce bu tarzda bir yerde zaten bulunmamam. Ve böyle bu tarzda şeyleri yemem arkadaş. Bunlar da ancak gurmeler anlar. Yani gurmeyi getireceksin, koyacaksın, o abiyi koyacaksın. O dünyayı zaten o Michelin'in o müfettişleri de zaten adamların işi bu. Dünyayı geziyorlar, tadıyorlar, puan veriyorlar. Yani bu kaliteli yaşama mı giriyor bilmiyorum ama gerçekten enteresan tatlar geliyor. Şu ne mesela baboş, bu ne ya? Bak. Şu ne böyle, bu ne? Bak ya. Ne bu ya? Yani neyle neyi karıştırdın da bunu buldun arkadaş. Baksana. Karşımdaki hanımefendi de şaşırdı. Gerçekten enteresan tadlar. Kim hanımefendi de şaşırdı. Really interesting. İlginç diyor. Bende de böyle değişik bir tat bıraktı. Onda da dediği gibi öyle bir tat bıraktı. İlginç. 2 tane influencer oturduk buraya. Michelin yıldızlı şeyleri deniyoruz. Bir şeyler getirdi. Ne getirdi? Tabak getirmiş ya. Ben de farklı bir şey getirdi sandım. Bunda enteresan böyle bir alkol şeyi geldi ya. Anlatamıyorum çünkü hepsi böyle birbiriyle karıştırılmış enteresan bir şey çıkmış ortaya. Hokkaido. Ama Hokkaido'ların nasıl bir video oluyor bilmiyorum ama şöyle bir konsepte enteresan bir video oluyor. Şimdi büyüğünü yiyelim bakayım. What is this? It's You many remember? things. Many things. It's the cream and mozzarella cheese. Kremalı böyle peynirli bir şey dedi de bunları böyle karıştırıyoruz da bakalım ne olacak. Enteresan bir şekilde hepsinde böyle bir kabarcık çıkıyor ya. Öyle bir söyleyeyim mi? Mozzarella peynirini almışlar. Hafif soda, yağ, yeşilliklerle böyle karıştırmışlar. Tabii vücut da bende alışık olmadığı için biraz bir sinyal veriyor ufaktan. İlginç ama. Köşeden bize bakıyor. Kim hanımefendi benim reaksiyonumu alacakmış da yemek yerken. Nasıl bir şey yapmalıyım? Yeah, this one is delicious. Yeah, this is delicious. Very interesting taste. There. It's yeah, everything's very lots of textures and Miso, miso. Okay. お願いします。アクアパン、okay. アクアパン。アクアパン。ありがとうございます。Çeşitli yeşillikler ya üzerinde yemin ediyorum size 5 farklı yeşillik var arkadaşlar. Yemin ediyorum bak 5 farklı yeşillik var ya. Hani Cem Yılmaz'ın filminde dediği gibi bunu dokuyan çocuk kör oldu diye bir tabir var ya. Benzeri bunun için yapılmış olabilir. İnanılmaz hayatlara inanılmaz bir şekilde servis edilen ufak bir aparatif diyebilir miyiz? Balık değil mi? Bu balığa benziyor. Ben böyle sade doğal biçimde vermeye çalışıyorum tepkimi. Bak bu güzeldi. Bu güzeldi. Bu güzeldi. Sırada ne var abi? Oh maşallah. Kuzu mu bu? Şey bu. Balık. It's fish goes. It's soda fish. It's very big size soda fish. Soda It's fish. grilled on charcoal. Kibar bir, yasaşı kibar bir abimiz. Sodayla. İlk kez sodayla birlikte bir tane balık yiyeceğim. Ve enteresan bir tepkiler geliyor vücudumdan. Ama bunun tadını merak ediyorum ama bu sanat eseri gibi ya. Genelde bu zamana kadar gelen ürünlerde benim birinci çıkardığım sonuç böyle yemesen de olur. Hani Japonların figürü var ya, al bunu bir yere koy, figür gibi. Kahve tadına biraz ses
patates yapıyoruz da kimse yok galiba. Soda, fasulye, edamame dedi. Japonların fasulyesi. Enteresan bir şey çıkıyor ortaya. Kaşık bile enteresan. Bak ana yemeğe geçtik ya. Tamam, güzel oldu. Sanat eseri abi. Balığı böyle alacaksın, yiyeceksin arkadaş. Bak, yok çok lezzetli. Ama bu zamana kadar yediğim en lezzetli balıklardan. Daha önce yemediğim bir balık, merak ettim, baktım. Siyah kın balığı diye geçiyor. Böyle hafiften böyle bir piranaya benziyor. Bir resmini koyacağım şuraya, sağa sola bir yere. Gerçekten çok korkutucu bir yüzü var. Abi denizden tutmuş getirmiş gibi ya. Ben rahatlıkla söyleyebilirim ki yediğim en lezzetli balıklardan siyah kın balığını bir yere not edin. O yılan balığından sonra, unagilerden sonra bunu yazabiliriz gerçekten. Mekanı bir gezdireyim size. Ablam geldi. Güzel bir sadelik var ama ya. Yani bir kişi bile olsa gösterdikleri böyle yaklaşım gerçekten güzel. Japonlarda şöyle bir şey var. Bir kişi de olsa, bininci kişi de olsanız gerçekten her seferinde aynı yaklaşımla yaklaşıyorlar. Burada müşteri Allah yaradan Tanrı katında önemli olduğu için herkese karşı böyleler. Güzel bir şey. Bir süre sonra strese yol açıyor açıkçası ama herkese karşı böyle yaklaşmaları güzel. İlk kez böyle bir Michelin, 2 yıldızlı bir Michelin restoranında da elimi kolunu sallaya sallaya gezdiğim olmamıştı. Bildiğim mekanı kapattık ya. İlginç bir anı olacak benim için. Hiçbir şey, ilginç bir şeyler geliyor yine arkada. Ya bunların çok iyi şakası yapılır da şu anda yapmayacağım. Bu ne ya? Ne geldi abi? Mousse of fish and lobster. It's wrapped with spinach. Then ravioli, chicken, and some parmesan. The soup is chicken and parmesan consommé. Tavuk suyu gibi mi? Aa, lan yemekten hiç anlamıyoruz vallahi. Hayatımız. Bak bu enteresan gözüküyor. Say the camera. It's good. It's like very salty. Ben de deneyeyim bakayım. Tuzlu muzlu diyor bir şeyler dedi bakalım. Bu nasıl bir kaşık böyle ya? Önce bir her zamanki gibi suyundan. Aha, yeşillik geldi içinden. Böyle bir hafiften böyle bir tarçın kokusu var ya. Su da geldi. Yiyorum. Size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bak direkt nokta atışı tespit. Direkt nokta atışı. Bu bildiğin Kayseri mantısı. Yemin ediyorum Kayseri mantısının tadı geldi. Yemin ediyorum. Hobbitlerin çıkın mı ne diyorlar? Hobbitlerin yanında taşıdığı, bu da sarmaya benziyor ha. Şöyle bir ters çevireyim. Ulan ne yediğimizi de bilmiyoruz ya. Çok kurcalamayacağım. Bunu direkt alacaksın, yiyeceksin. Oh, maşallah. Hepsini birlikte yiyeyim. Do you like it? Tam ne olduğunu, neyle böyle karıştırıp böyle karamelize edildiğini bile anlayabilsem. Abim bak, senelerin eğitimini almış, gitmiş Fransa'ya okumuş, bilmem ne yapmış, gelmiş burada. Senelerdir Michelin yıldızı almış bir şekilde çalışıyor, ediyor. Yani bünyede şey yok yani. Kafamda, beynimin en ufak kıvrımında böyle bir tat, böyle bir birleşen hiçbir şey hiçbir şey bir şekilde bağdaştırmıyor. Cümleyi de kuramadım. Tavuk suyu ya bak. Tavuk suyu biraz bize benziyor. Tavuk suyu fena değil ama tavuk suyu. Kayseri mantısını yedi. Şimdi bunu nasıl çevireceğim? Kayseri mantısını yedin diye çeviremem galiba. Kuzu mu bu abi? Kuzuya benziyor. Şuradan. Tabak çok güzel yalnız ya. Ha, o ne abi? O ne geldi? Kömüre benziyor. So this mangoes is lamb from France, Limousin. Fransa'dan gelme kuzu. This one, it's a kind of Bu neymiş? Kromeski. Kromeski is a croquette. Kroket. It's deep fried inside, mussel, and filled with butter. So please bite once, bite a little bit, then the butters will come off, and maybe your chest will be dark. Oh, so take it yeah, in right. one bite. Yeah, right. Okay, okay. The sauce is the reduced stock of lamb and perfumed with so many herbs. Bitkilerle birlikte arasınız. Görüntü çok güzel.
Şimdi bu kuzu Fransa'dan geliyormuş. O yüzden şöyle bir doya doya bir bakayım. Fransa'dan gelme bir kuzu. Uy maşallah. Sanat eseri, yemin ediyorum sanat eseri ya. Hokkaido'ya falan taşınınca şunlardan var ya şey yapacağım, ordu kuracağım. Yok yok belli bunun Fransa'dan geldiği belli. Her haliyle ilginç bir video, ilginç bir akşam oluyor benim için. Alıyorum. Kömüre benziyor ya. Bunu hep görmek istemişimdir. Bugüne kısmetmiş. Bak şimdi ne olacak. 2 yıldızlı bir Michelin restoranında suyu dökünce havlu olan zımbırtı diyeceğim. Adı aklıma gelmiyor. Okay. Arigatou. Smells like lemon. Lemon. Oy yüzüme süresim var bunu. Şöyle bir şeyler yapasım var da o kadar şey yapmayacağım. Güzel. Yani normal düz bir bez tabi buraların Michelin'in şeylerin olaylarında. Bu altın herhalde. Ulan inşallah hesabı bana özetmezler ya. Oh. Wait. I can't make a roll. I usually give my natural egg. Yeah, that's what YouTube's good for, like real reactions. Please open. Okey açıyoruz abi. Artık bitsin artık ya doydum. Aha çay mı bu? So this is smoke flavored Ne bu? pudding. Ha puding. Yes. Wow. Enjoy. Bu ne ya? Lan burada da Malatya'nın tadı var. It just smells like fire, huh? It's very thick. We get like a very smoky taste. İlginç diyor. Kısacası ilginç diyor. Köyde en son sobayı yaktıktan sonra bir tat gelir ya bir koku tatlı bir koku gelir sobaya dil atıyormuşum gibi oldu. Yemin ediyorum aynı koku. Tadına bakacağım. Tadı büyük ihtimal farklıdır. Bildiğiniz puding. Bildiğiniz puding. Bak bak bak. Abi sanat eseri gibi ya. Ben genelde hepsine şaşırdım. Acı. Biraz acı. Oh, same. Japonların pudingleri neredeyse her bölgede farklı tatlar bırakıyor. Japonlar pudingi de seviyor. Genç kızlar özellikle. Her bölgenin kendine özel neredeyse pudingi var. Ama burada bir Michelin, 2 yıldızlı bir Michelin restoranında ilginç bir deneyim oldu. Gördüğünüz gibi zaten böyle az getirdiler. Böyle bir tadımlık. Oh. Sürekli benden bir reaksiyon vermemi istiyor da ben de öyle yapmacık şeyler yapamıyorum. Yani doğal davranmaya çalışıyorum ama yine de vermeye çalışıyoruz işte. Yani istediğiniz reaksiyon olsun ne diyeyim. Ama artık bunun sonuna gelmek lazım ya. Gerçekten çay getirsinler artık bir çay içmek istiyorum şöyle. Nerede abi? Kimse yok mu? Herhalde siz de çay içmek istiyorsunuz öyle gözüküyor. Yamanashi. Yamanashi. Oh. So under myoga, so sherbet, and marinated peach and peach jelly, framboise, raspberry and fresh almond. So sauce is peach sauce. So ice cream is almond ice cream. Yamanashi'nin şeftalisi meşhurdur. Güzeldir. Üstünde dondurma ve yanına böyle bir şeftali sosuyla sençem. Alaaddin'in sil lambası gibi. Mükemmel. Çok güzelmiş ya. Wow. Aa, bunlar var mıydı ya? Ben bitti sandım da. Takım elbiseli bir abi bize bir şeyler daha getirdi. Kim de şaşırdı. İlginç. Ekmeği böyle ekmeğin içi gözüküyor. Nasıl kestin bunu abi ya? Kesin Sukici marketten şey almış, bıçak almış. Aha, kavun. Bu ne ya öyle? Yüzük sandım çikolataymış. This one cassoulet and chocolate Çikolat. and fresh melon and two kind of Japanese classic dessert. Madure from Japan style in Asakusa. İnanılmaz masaya bak ya. Terledim ya. Ulan hesabı bize ödetmezler inşallah. Selin. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The menu just says peach. Sadece şeftali gelecek diye sandı ama yok öyle bir şey. Burası 2 yıldızlı mükemmel bir Michelin restoranı. Oh, strawberries flavor. You like this in Turkish desserts, yeah? İncecik ekmek yapmışlar. Baksana incecik. Şu Yamanashi'yi bir tadayım da. Ama bunda ye bitmiyor ya. Ne bereketliymiş. Kendimi çok önemli hissettim. Kunefe. Künefe. Aa ya. I love this. Künefeyi biliyor. Allah helal olsun. Türkiye'ye de gelmiş. Baksana yüzünde gülücükler açtı. Crunchy, huh?
Nasıl, güzel rol yaptım mı? Bunu anlamayacaklar büyük ihtimalle. Bunun tadlarını az çok biliyorum. Benim gözüm şu kavunda. Büyük ihtimal bu da Hokkaido'dan gelme bir şeydir. Lan bu kadar tatlıyı nasıl yiyeceğiz arkadaş? Fiyatına falan da baktık. 400-500 dolarları bulan bir akşam oldu bizim için. Çıkışta bulaşıkları yıkayacağım. Arkadaşlar bir kavun yedik. Yani çekemedim. Neredeyse çekemedim. Ya inanılmaz bir şeydi şu ya. Zaten kim de şaşırdı, ben de şaşırdım. Yani Japonlar bunları genelde birbirlerine hediye ediyorlar. Böyle 100 dolarlardan başlıyor şu kavunlar. Ama zaten altındaki görüntü bakarken şaşırdım. İnanılmaz sulu. İnanılmaz tatlı. Kavun işin böyle en zirve noktası oldu. Bayfoot'a, Selin'e bir daha teşekkür ediyorum. Beni buraya davet etti. İnanılmaz bir akşam yaşattıkları için de onlara ayrı teşekkür ediyorum. Bir sitelerine girin bakın arkadaşlar. Şimdi işin ana yerine, şefin olduğu yere bir gitmek istiyorum. Abi kim bu şef? Kim yapıyor bunları? Bir görmek istiyorum değil mi? Hadi bakalım. Mutfağa gidiyoruz. Mutfağı merak ettim. Mutfak nasıl bir yer? Yalnız tıka basa yedik ya. Onun hesabı ödetmezler inşallah. Bu nasıl bir korku böyle? Bir bakalım bir. Ablam ne yapıyorsun? Kimonolu ablam. Geçelim şöyle bir içeriye, bir merak ettim ya. Abi biz geldik. Hello. 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 Rio Rizembu oishikatta. Bayağı bir çalışan varmış burada. Oh, maşallah. O namaya wa nan desu ka? 洗いのボルです。洗いのボル。 You are the chef, right? Yes. You are the chef. Yes. Zenbu oishikatta. ありがとうございます。 Bu abim işte o Michelin yıldızını işte Fransalara gidip çalışan フランス、まあ1年ぐらい。 içine. あとはもう全部日本で。で、24年前。 24年前. Vaa, bayağı eski bir dükkanmış. 2012からワンスター。 2018'de ikinci yıldızı almış. Her haliyle böyle enteresan tadlardı benim için. Bu şef abimizle de tanışıyor olmak benim için ayrı bir mutlu oldu. Kendini bu işe adamış. Buralarda doğup büyümüş. Yolunuz buralara düşerse bir girin. Bakın gerçekten. Fiyat konusunda bir şey diyemeyeceğim. Çünkü Michelin yıldızı bu tarz yerler, fiyatlar genelde böyle oluyor ama daha önce tatmadığınız tatlar, ömrü hayatınızda denk gelemeyeceğiniz tatlar arkadaşlar. Bir kez daha arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Böyle bay bay diyerek gideceğim abime. Arigatou gozaimashita. Gel ablam. Gel ablam. Arigatou gozaimashita. Bay bay, good night. Bay bay. Ne kadar tatlılar ya. Abim çok tatlılar valla. Neyse yani içeceğin parasını verdik ekstra olduğu için. Olay o ama bir hesap yapacak olursak iki kişi ortalama 25-50 bin yen, iki kişi 300-350 dolar arasında bir hesap yediğimiz yemeklerden çıkabilir. Aklınızda olsun. Kime de bir sorayım. How was it tonight? Food was really good. It was a lot of surprises. Bayağı Journey. şaşırdı. My favorite was the crunchy one. You know, Crunchy one? the square one. And the lamb was really good. Kuzu da iyiydi. Also the surprise at the end. Thank you for tonight. Teşekkür edelim. Teşekkür Teşekkür ederim. 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 Kapanışı yapalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Akşamın oldu, hala nem var ya. Nasıl bir hava?